Mersin'den herkese merhabalar. Ben doçent doktor Murat Çapanoğlu. Çocuk alerji ve immünoloji uzmanıyım. Bugün ürtikeri tanıyalım istiyorum. Vücutta, ciltte kızarıklıklar, şişme, ödemle giden bir alerji tablosu. Toplumda görülme sıklığı neredeyse %40'larda, yani akut ürtiker olarak düşündüğümüz zaman neredeyse %40'larda görülür. Ve kısa sürelidir aslında bunlar. Olan lezyonlar vücutta böyle kızarık, kabarık, harita gibi lezyonlardır bunlar. Ve bunlar yaklaşık 24 saate kadar kendiliğinden solar, tekrar çıkar şeklinde bir hafta, 10 gün, hatta bir aya kadar bile, kitabi olarak 1,5 aya kadar bile sürebiliyor. Önemli olan tabii ki bunun sebebine bakmak. Ürtikerin birçok sebebi var. Bunların %30-40'ı bir besinin alerji yapması tablosudur. Bunları alerji testleriyle tespit edebiliyoruz. Onun haricinde enfeksiyonlar akut ürtikere neden olabilir. Ürtiker bir nevi kurdeşen olarak da tanımlanıyor tabii halk arasında. Enfeksiyonlar en sık sebepler arasındadır. Yediğimiz boyalı gıdalar, katkı maddeli gıdalar yine bunlara sebep olabilir. İlaçlar bunlara neden olabiliyor. O yüzden bir akut ürtikerle gelen bir hastada mutlaka doktor altta yatan tetikleyici için çok detaylı bir anemnez almalı. Çok detaylı bir öyküsünü alırız. Bunu tetikleyen bir şey var mıdır? Özellikle son 6 saatte, başlangıçtan önceki son 6 saatte ne ile karşılaştı? Bunları tespit etmeye çalışırız. Bunun üzerine alerji testleri planlarız ve alerji testlerinde de altta yatan tetikleyici tespit edilip ondan uzak durması planlanır. Ürtiker eğer 6 haftayı geçiyorsa buna kronik ürtiker denir. Tabii kronik ürtikerin de birçok sebebi vardır. Özellikle altta bir romatizmal hastalık, tiroid bozuklukları ya da midemizde bir mikrop olması, iç organlarla ilgili hastalıklar gibi çeşitli hastalıkları eğer 6 haftadan uzun süren her hafta olan ürtikerimiz olursa bunları planlıyoruz. Gereken hastalara onlarda da tabii ki alerji testleriyle tetikleyicileri tespit etmeye çalışıyoruz. Yani ürtiker çok tipik bir görüntüdür. Kurdeşen ürtiker. Dediğim gibi harita gibi bir görüntü vardır ve 24 saati kalmadan solup gidebiliyor. Ama sonra tekrarlıyor. Çok korkutucu bir görüntüsü vardır aslında aileler açısından ama bizim açımızdan öyle değildir. Basit bir durumdur. Yaygın kızarabilir çocuklarımız ama eğer ilk 15 dakikada kızarıklık başladığındaki ilk 15 dakikada hızlı bir ilerleme yoksa, yani tansiyon düşmesi, solunum sıkıntısı, kusma atakları gibi, o zaman çok bizi tedirgin etmez. Anafilaksiye doğru çok nadir giderler. Bir de eğer 24 saati geçti hala düzelmiyor, böyle morarma gibi bir eğilim göstermişse bu damar iltihabı tarzında, ürtikeryal vaskülit diyoruz onlara, damar iltihabına çevirebiliyor. Tabii damarlar her yerde olduğu için vücudun diğer yerlerini etkileyebilir mi diye takip ediyoruz bu çocuklarımız. Altta bir romatizmal bir durum var mı ona bakıyoruz. Ya da damarların olduğu organlar, tabii ki her yer olduğu için her türlü organın bir taramasını yapıyoruz orada. Problem yoksa onları da sadece takibe alıyoruz. Bunlara genelde antihistamikler verdiğimiz zaman hem hayat konforları yerine geliyor, hem kaşıntılar rahatlıyor, kızarıklıklar gidiyor. Süresini ise çocuğun şikayetlerinin ne kadar devam ettiğine göre ayarlıyoruz. Eğer kronik ürtiker gibi ise bazen oluyor ki uzun süreli antihistaminik kullanıyoruz. Mevcut kullandığımız antihistamiklerin dozlarını ona göre ayarlıyoruz. Yüksek dozlarla verebiliyoruz ki hem şikayetleri olmasın hem çocuğumun hayat konforu devam etsin diye. Yani toplumda %40'larda görülme sıklığı, yani bu da çok sık anlamına geliyor ama bunlar akut ürtiker, yani kronik ürtiker %1 civarlarında görülür. Yani o yüzden her görünen 40 kişiden ancak bir tanesi devam eder. Gerisi kendiliğinden bir hafta, 10 gün ya da en geç bir aya kadar toparlıyor. Özellikle ailelerimin tedirginliği. Çok haklılar çünkü görünüş olarak tedirgin edecek bir görüntüsü var. Ama bizim için dediğim gibi çok sıkıntılı bir süreç değil ürtiker. Yeter ki çok nadirdir. Sistemik bir tutulum dediğim ağır bir tabloya ilerlemesin. Bu çok nadir bir şey. Buna dikkat etmek lazım. Tabii ki ilk fırsatta çocuk alerji uzmanına başvurup alttaki tetikleyiciyi bulmak lazım. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Geleceğimizin sağlığı için her zaman yanınızdayız. Mutlu günler.